Kesinlikle müşteri haklı falan değil İtalya'da. Türkler hemen çözüm bulma, pratik, müşteriyi geri çevirmeme üzerine kuruluyken inanılmaz bir müşteriyi önemsememe, müşteriye yardımcı olmama, olmak istememek gibi bir durum var. Adam başlıyor şimdi birinciyi saymaya. Ben birincide tam şunu alayım derken adam 3'e geldiğinde ben birde ne alacağımı unutmuş oluyorum. Ya tamam ya sen ne seçiyorsun aşkım? Ha ondan. Ben de bana da ondan söyle. Ne yapayım? Fabio ne yiyorsa bazen aynısını yiyorum. Selam herkese, ben İpek. Yeni bir konuyla karşınıza geldim. Bu sefer İtalyanların ve Türklerin farklarını nerede göreceğiz biliyor musunuz? Tamamen hizmet sektöründe. Restoranda, alışverişte, ne bileyim hizmet alabileceğiniz otellerde, her alanda bakalım İtalyanlar Türklere göre nasıl bir farklılık gösteriyor? Ben ilk buraya geldiğimde çok garip gelen bir şeydi bu bana. O yüzden ilk bundan bahsetmek istiyorum. Restoranların belirli bir çalışma saati vardı. Mesela Türkiye'de eğer acıktıysanız bir restoran sabah saat 8'de açılıyorsa artık açıktır ve akşama kadar açıktır. Ya da işte 10'da açılıyorsa her neyse. Ama akşama kadar açıktır. Yani ne bileyim saat biz 12'de açıyoruz ve 2'ye kadar açığız diye bir şey yoktur mesela. Ya da sadece öğlen yemeği ve akşam yemeği saatlerinde açığız diye bir şey yoktur. İtalya'da beni şaşırtan en büyük şeylerden biri kesinlikle buydu. Mesela restorana gireceksiniz, saat 11'de restoran açık olmuyor. Çünkü öğlen yemeği saati değil. Ya da tekrar saat 5 gibi dışarı çıktığınızda eğer açsanız bir restoranda yemek istiyorsanız pizzacıda falan değil yine açık bulamıyorsunuz. Çünkü diyorlar ki mutfağımız saat 7'de açılıyor, mutfağımız saat 8'de açılıyor. Bu gerçekten çok ilginç bir durumdu benim için. Çünkü ben açlığımı ülkenin genel olarak acıkıp yediği saate göre mi ayarlamak zorundayım diye biraz bir düşündürmüştü ve gerçekten bu kadar düzenli yenmez diye düşünmüştüm. Çünkü sonuçta herkes aynı saatte acıkmıyordur bence. Tabii ki dediğim gibi pizzacılar, başka kafeler falan açık olabiliyor. Açık bulabiliyorsunuz ama yani bir börekçi gibi düşünün. Bir börekçinin her zaman açık olması ve sizin gidip her acıktığınızda börek yemeniz. Bir yerde bu artık sizi sıkar değil mi? Beni de öyle sıkıyordu. Yani sürekli acıktığımda sadece pizzacı açık diye pizza mı yiyeceğim falan diye. O da beni birazcık böyle zorlayan bir durumdu. Bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela restoran açık, öğlen yemeği saati tamam çok güzel buldunuz. Mutlusunuz, gidiyorsunuz. Kapıda şu söylüyor. Rezervasyonunuz var mıydı? Hayır, yok ama boş masa görüyorum orada var. O zaman alamayız. Ya ama boş masa var diyorsun. Ama onlar yarım saat sonra gelecekler ya da onlar bir saat sonra gelecekler. Hani sizi oraya oturtamam gibi bir şey söz konusu oluyor. Gerçekten rezervasyon yaptırmanın da birçok yerde gerek olduğunu diye öğrendim. Ya çok da turistik bir yerde de oturmuyorum ama bu gerçekten böyle oluyor maalesef ki. Bu arada İtalya'nın genelinden konuştuğumu tekrarlıyorum arkadaşlar. Hani belki bir Roma'da böyle değildir. Aşırı turistik olduğu için belki birçok restoran açık olmaması gereken saatlerde açıktır. Ama ben yaşadığım yere göre hani anlatıyorum şu anda. Mesela bunu şeyde de yaşamıştım. Şimdi ondan bahsedeceğim, kuaförde. Buraya şimdi ilk geldiğimde kuaföre gideceğim zaman yani Türkiye'de hani bir kuaförü deneyeceksin ve çok büyük bir işlemin yoksa randevu almaya çok gerek görmezsin. Öyle diye düşünüp çıkıp böyle kuaföre gidiyordum ve randevum olmadığı için her ne kadar boş da olsalar beni almamışlardı. Gerçekten çok şaşırmıştım. Yani bomboş salon. Yani çalışan 3-4 kişi var ve size şey diyor. Randevunuz yoksa sizi alamam. Diyorum o zaman arayıp hemen dışarı çıkıp arayıp randevu alıp geleyim yani. Nedir hani? Nasıl bir değişik bir durum? Gerçekten bu da çok ilginçti. Türkiye'den halden anlama gibi bir durum daha fazla yaşıyoruz galiba. Mesela şey diyebiliyorsun. Ya benim çok acelem var. Bir de ufak bir işlemim var. Saçıma fön çektireceğim dediğinde tamam biz sizi araya sıkıştırırız. Hani Türkler hemen çözüm bulma, pratik, müşteriyi geri çevirmeme üzerine kuruluyken İtalyanlar için hani o çok önemli değil. Yani müşteri mi? Tamam. Gelecek olan da müşteri. Herhangi başka birisi de gelebilir. O da müşteri diye düşünüyorlar. Ve hani sizin o anki aciliyetinizi çok umursamayabiliyorlar. Ben gerçekten çok az yani hani parmakla sayacak kadar az iyi deneyim yaşadım bu hizmet sektöründe. Ve onları da zaten vloglarda ara ara yaşadıkça eğer denk geliyorsa o gün vlog çekiyorsam size mutlaka anlatmışımdır. Mesela bir mağazaya gidiyorsunuz. Mağazada bir şey arıyorsunuz. İşte ne bileyim saç boyası aradığım zamandan bahsedeyim. Mesela saç boyası arıyorsunuz. Bir türlü bulamıyorsunuz aradığınız markayı, aradığınız numarasını. Birine sormak istiyorsunuz. Hiç kimse yok.
Ya da mesela gidiyorsunuz bir kıyafet mağazasına, kıyafet alacaksınız. Bulduğunuzda bedeninizi arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Birine soracaksınız, çalışan kimse yok etrafınızda. Türkiye'de nasıl oluyor? Bir mağazaya girer girmez hemen peşinize biri takılıyor ve neye ihtiyacınız var? Yardımcı olabilir miyim? Sizi bunaltana kadar. Hatta bazen şey diye düşünüyorum. Ya keşke gelip sormasa, hani bir yardım ve bir şeye ihtiyacım olsa ben zaten söylerim diye düşündürecek yoğunlukta bir ilgi oluşuyor orada. İtalya'daysa da bunun tam tersi. Yani şu ikisinin arası yok. Biri hiç umursamıyor. Biri de böyle sürekli arkanızda geziyor. İkisi de bence rahatsız edici. Maalesef ikisinin arası yok yani. Ama burada şunu gördüm. Keşke arkamda gezse de ne istediğimi söyleyebilsem. Birini çağırana bulana kadar ölüyorsunuz. Hatta çağırdıktan sonra da bazen şöyle oluyor mesela. Yani bazen değil, hatta %90 böyle oluyor. Mesela bir şey sordunuz. O bilmem ne reyonunda. Şimdi sen o reyon nerede bilmiyorsun. Arıyorsun bulamıyorsun. Gidip getirmiyor. Hatta böyle bir arkadaşımla konuşurken, o da yurt dışında yaşıyor. Şey demişti bana, yine Bauhaus'ta bir şey arıyorlarmış ve sormuşlar hani görevliye. Görevli de şurada falan diye tarif etmiş. Gidip getirmemiş. Ve hani mağazanın içerisinde dolanıp onu tekrar aramışlar. Yani sormanız bir şey ifade etmiyor. Sonuçta mağaza görevlisi kadar mağazayı bilemiyorsunuz. Ve nerede ne var bilemiyorsunuz. Çok normal. Ya bu şekilde inanılmaz bir müşteriyi önemsememe durumu var. Burada müşteriye yardımcı olmama, yani olmak istememek gibi bir durum var. Şimdi bunun başka bir örneğini size restoranlardaki garsonların davranışıyla ilgili vermek istiyorum. Yani bu önemsizlik orada da var. Çok fazla gördüm ve çok fazla rahatsız oldum. Mesela bir restorana gittiniz. İlk önce benim restoranda sizin de yaptığınız şey odur. Ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız, Türkiye'de bildiğim için hemen Adana kebap derim de. Yani burada ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız şöyle bir menüyü karıştırırsınız. Ben de doğal olarak menü karıştırmak istiyorum. Birçok restoranda geldikleri zaman böyle bakıyorlar size. Yani sanki siz biliyorsunuz. Hani siparişleri almak istiyor. Kimisinde bu olmuyor ama kimisinde oluyor. Ben diyorum ki menüyü alabilir miyim? Menü? Diyor. Evet yani menü. Hani menü yok mu? Menü var ya hani böyle içinde yazılıyor. Hani sayfaları çeviriyorsun ve ne yiyeceğini seçiyorsun. Hani... Neyse, bazı yerlerde menü getiriyorlar. Bazı yerlerde de şöyle oluyor. Menüdeki çoğu şey şu anda sezondan dolayı mutfağımızda yok. Biz size menüyü sayalım. İtalya'da da menü şöyle. Şimdi önce bir antipastolar var. Yani giriş tabağı ilk gelen. İkincisi yani prima piatto dedikleri var. Makarnanın falan olduğu. Üçüncü tabak, yani burada ikinci tabak diye geçen sekondalar var. Onda da efendim et falan menüsü. Sonra salatalar. Sonra tatlılar. Yani böyle gidiyor, tamam mı? Adam başlıyor şimdi birinciyi saymaya. Ben birincide tam şunu alayım derken adam 3'e geldiğinde ben birde ne alacağımı unutmuş oluyorum. Çünkü bence liste çok uzun. Yani o yazılı bir şekilde olsa ve ben oradan seçsem daha harika olur. Ama maalesef öyle olmuyor. Neden öyle olmuyor? Neden yani? Neden öyle yapmıyorsunuz? Bazı yerlerde dediğim gibi menü geliyor ama bazı yerlerde bunu çok yaşıyorum. Ve artık böyle şey oluyor. Ya tamam ya sen ne seçiyorsun aşkım? Ha ondan. Ben de bana da ondan söyle. Böyle yapıyorum. Ne yapayım? Fabio ne yiyorsa bazen aynısını yiyorum arkadaşlar. Çünkü yani. Fabio da hatta diyor ki Türkiye'de menü yani her yerde var. Menünün dışında da bir de şöyle bir şey var. Resimli. Fotoğraflarını çekmişler adamlar. Gelen bir yabancı bile tabağın neye benzeyeceğini, nasıl bir şey geleceğini bildiği için ona göre sipariş edebiliyor. İtalya'da zaten fotoğraf falan öyle bir şey hiç yok. Yani İtalyan menüsünün özelliği o hatta. Hatta eleştiriyorlar eğer fotoğraflı olursa. Ama böyle bir durum. İnanamazsınız. Ve garson size kötü davranıyor. Yani bunu sorduğunuz için size kötü davranıyor. Kesinlikle müşteri haklı falan değil İtalya'da. Ya sanki o müşteriden dolayı orada çalışmıyormuş gibi. Yani ne bileyim sanki öyle bir görevi yokmuş gibi. Yani orada çalışan, hizmet sektöründe çalışan insanların görevi nedir? Gelen kişiye hizmet vermek. Yani nerede çalışıyorsa görevi ona göre değişiyordur ama ana tema hizmet vermektir. İtalya'da öyle bir şey kesinlikle yok. Hatta böyle bazen bazı şeylerde çok böyle benim tepki göstermek istediğim şeyler oluyor. Mesela bir şey istemişim, yanlış gelmiş oluyor ve demek istiyorum yanlış olduğunu. Fabio diyor ki boş ver deme. Niye? Ya boşuna tartışma. Niye tartışayım ki diyorum ya. Alt üstü gidecek, değiştirecek. Ne yapabilir ki? Hayır falan yapıyor. Hiç şey yapma, söyleme falan. Tamam peki diyorum. Birkaç kere çünkü yaptığım da oldu ve böyle bir karnabaharlı bir şey istemiştim. Pişmemişti. Gerçekten pişmiyor. Böyle keserken ses çıkıyordu kut diye. Söylediğimde yo pişmiş falan dedi. Yani böyle seni öyle bir haksız çıkartıyor ki böyle kalıyorsun, bir kendinden şüphe ediyorsun. Ya acaba pişmiş miydi bu falan gibisinden. Böyle bir saçma durum yaşayabiliyorsun. Türkiye'de ise müşteri her zaman haklıdır. Veli nimetimiz. Aman efendim tekrar gelin. Şöyle gelin, böyle gelin. Şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz. Hatta yani o kadar aşırıdır ki bazen gerçekten bu çok iyi niyetli olmaları beni çok mutlu eden bir şey ama bazen de aşırıya kaçırıp hani bazı insanları sıktıkları da oluyormuş dinlediğim kadarıyla. Ama mesela özellikle yabancılara yapıldığı çok söyleniyor. Benim eşim yabancı. Şimdi bizim saklayabilecek bir durumumuz da yok. Çünkü Fabio Türkçe bilmiyor. Ben sordukları
videolarında hani söylüyorum evet İtalyan falan diye. Ama rahatsız edici bir ilgi değil de çok tatlı bir ilgi görüyoruz. Yani çok şirin bir ilgi görüyoruz İtalyan diye. Hatta böyle benim yaşadığım yerde bile böyle çok ilginç bir şekilde garsonun biri daha önce çok turistik bir yerde çalışmış ve birkaç kelime İtalyanca biliyormuş. Fabio'ya İtalyanca hoşçakalın falan işte arrivederci falanlar böyle döktürüyor falan. Çok güzeldi, çok hoştu. Bazen gerçekten hani bunu çok dozunda yapan Türkiye'de ve hani seni tekrar oraya gitmeye iten insanlar bulabiliyorsunuz. Bazen de abartıyorlar. Bazı arkadaşlarımdan dinlediğim kadarıyla hatta böyle işte nerelisin falan diye sormuşlar ve hani o arkadaşım Almanya'dan gidiyormuş. Biraz aşırı ilgi göstermişler. İşte böyle işte telefonunuz ne marka falan gibi aşırı bir ilginin olduğu ve onları bunalttığı bir şeyler de yaşanmış. Dediğim gibi ortası gerçekten harika olurdu diye düşünüyorum. Ama İtalya'da geldiğiniz zaman eğer sizinle hizmet sektöründe biri size ters davranıyorsa şaşırmayın. Kesin yine unuttuğum bir şeyler vardır ama bunun eğer varsa unuttuğum bir şeyler ikinci partını çekerim. Siz de mutlaka aşağıya yazın. Yani böyle bir deneyiminiz olduğunda hani Türkiye'de olabilir, İtalya'da olabilir neler yaşadığınızı aşağıya yazabilirsiniz. Eğer yazarsanız sizin deneyimlerinizi anlatmak için bir part 2'sini bunu çekerim derim ben. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya like bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.